Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geldim. Burası çok güzel. Herkese selam. Uzun süredir beklediğiniz Hollanda serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde biraz Hollanda'ya nasıl gittiğimi ve oradaki ilk günümü anlatıp göstermeye çalışacağım. Tabii ki bu videolar devam edecek çünkü Hollanda'da bir hafta kaldım ve anlatacak gerçekten çok fazla şeyim var. Çoğunuz Hollanda'ya gittiğimi Instagram'dan görmüşsünüzdür zaten paylaşımlarımdan ötürü. Ama merak ettiğiniz şey Hollanda'ya nasıl ve neden gittiğim. Şöyle cevaplayayım. Hollanda'ya bir Erasmus Plus projesiyle gittim ve bir hafta boyunca oradaydım. Yani hem gezdim hem de bir okulda eğitim aldım belli bir süreliğine. Bunların hepsini zaten videolarımda anlatacağım. Ve ben daha önce hiç yurt dışına çıkmamıştım. Bu benim çok garip bulduğum bir şey. Çünkü 8 dil biliyorum ve çocukluğumdan beri gerçekten dil öğrenmek için uğraşıyorum. Farklı ülkelere, farklı kültürlere aşırı bir ilgim var. Ama yani yurt dışına daha önce çıkamadım. Yaptığım planlar sürekli bir şekilde iptal oldu. Daha Hollanda'ya gitmeden yani bir iki hafta önce bir Almanya planım vardı, iptal oldu. Yani sürekli bir talihsizlikle karşılaşıyorum. Ve Hollanda benim dilini bilmediğim bir ülke. Bu arada dillere ne diyorlar onu da bilmiyorum. Yani Hollandaca mı diyoruz, Flemenkçe mi diyoruz bilmiyorum. Ve ben sağlam almak için Dutch diyorum genelde, garipsemeyin. Yani Dutch bilmiyorum ama Hollanda'ya gitmeyi çok istiyordum gerçekten. Bir yerden başlamak gerekiyordu. O yüzden ben de Hollanda'ya gideyim dedim. Bu projeye katılmayı kabul ettim yani. Şimdi yaşadığım her şeyi siz de göreceksiniz. Gidiyoruz. İstanbul-Amsterdam arası uçuş yaklaşık 3 saat sürüyor ve aynı zamanda uçak kalkışta yarım saat kadar bir rötar yaptı. Ama Schiphol'e indik biz ve Schiphol gerçekten çok problematik bir yer. Zaten illaki duymuşsunuzdur sağdan soldan. Dönüşte 1 saat rötar yaptı uçak. Gerçekten 1 saat uçağın içinde oturduk. Zaten o son videoda göreceksiniz yani Schiphol'deki durumu. Saatler öncesinden gitmeniz gerekiyor. Onun dışında biz Amsterdam'da konaklamadık. Sadece Amsterdam'a indik. Amsterdam'a yakın yerlerde konakladık. Onların da tüm detaylarını zaten gösteririm ilerleyen videolarda. Bu şekilde yani 3 saat boyunca Amsterdam'a doğru gittik. Arkadaşlar Amsterdam'dayız. Uçakta bekliyoruz ama en azından hala Amsterdam'dayız. Hollandaca yazı gördüm ve birden çok garibime gitti. Evet, bu gerçekten gittiğimde şaşırdığım ilk şey olabilir. Gördüğüm duvarda gördüğüm ilk yazı da böyle. Orada işte Dutch kelimeler görünce birden beynim error verdi yani ne oluyoruz diye. Ama tabii zamanla alışıyorsunuz. Ama 3 kelime Dutch'ımla Dutch konuşuyordum. Sonra konuştum Türkçe çıktı. O kadar
kadar cümleyi kurmuştum aklımda. kadar konuş. Ama sen de diyorsun ki az değilsin işte. Ha, ne uyduruyorum Almancadan şu. Ben orada uyuyacağım. Ulan nece konuşuyor bu? Ama çok doğru bu arada. Çünkü Dutch gerçekten Almanca'ya çok benziyor. Yani ben bir hafta boyunca şöyle ayakta kaldım. İşte Almanca bir şey alıyorum. Azıcık bildiğim Dutch kelimeler de var. Araya onlardan sıkıştırıyorum. Birazcık British aksanı ekliyorum ve sizi anlıyorlar zaten. Ben bir yerden sonra alışverişlerimi falan full Dutch konuşarak yaptım yani ve dili bilmiyorum. Ama sağda solda görünce falan alışıyorsunuz. Yani ileride öğrenir miyim? Belki öğrenirim. Zaten aşırı hevesli olsaydım gelmeden önce öğrenirdim. Yani dili beğendim, güzel hani insanları falan da sevdim. O yüzden belki öğrenirim ileride. Yani ileride bile öğrenirsem zaten onlardan bir Dutch olacaktı. Yani bu sürekli aklımda vardı. Ama artık belki hani daha hevesli bir şekilde öğrenirim diyelim. Yine de Almanca biliyorsanız hiç tereddüt etmeyin, öğrenin. Çok kolay öğrenirsiniz. Onun dışında şu an biz arabayla Spol'den çıktık. Adını doğru okuyamadığım Outgeest'e gidiyoruz. Biz burada sadece bir gün kaldık. Burası zaten köy gibi. Zaten biz köyde kaldık yani. Köy gibi bir yer işte Outgeest. Adını da trende gide gele öğrendim. İşte diyorlar böyle Outgeest diye. Biz önceden adını direkt Türkçe okuyorduk çünkü. İşte güzel yani köy, liman var, ördekler falan var. Hepsini göreceksiniz zaten. Biz de böyle yolda bazı fotoğraf, videolar falan çektik. Hollanda'daki ilk günümüz aşağı yukarı bu şekilde geçti. Benim Hollanda hakkında çok sevdiğim başka bir şey ise havanın çok geç kararması. Yani ben bu videoları çekerken saat muhtemelen akşam 8-9 falandı ki onda da hava böyle oluyor. 11'de ancak gece karanlığı görebiliyorsunuz. Yani çok geç saatlere kadar dışarıda durabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj bence. İlk günümüzü Outgeest'te geçirdik. Daha sonra buradan biraz tatsız da olsa ayrıldık. Ama en azından ilk günümü burada geçirmekten mutluyum. Çünkü gerçekten tipik bir Hollanda köyündeymiş gibi hissettirdi. Ördek komşularım var gördüğünüz üzere. Ben ördekleri çok seviyorum. Yani beni iyi tanıyan herkes ördekleri ne kadar sevdiğimi biliyordur. Onları besledim simitle falan. Ve hani yurt dışında ilk günüm böyle ördek komşularımın falan olması beni gerçekten çok mutlu ve huzurlu hissetti. Outgeest'te bu şekilde bir gün geçirdik. Aynı zamanda bu ördekleri beslerkenki halimin TikTok'ta bir videosu var. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ördeklere simit veriyorum.
Bir tane ördek şuradan koştu geldi sırf simit yemek için.